Hepinize harika bir videodan daha tekrar selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda eğer Solana ağına girecekseniz yapmanız yani dikkat etmeniz gereken 10 kuraldan bahsedeceğiz. Bu kuralları uygulayarak Solana ağı üzerinde daha güvenli, daha isabetli işlemler yapabilirsiniz diyelim ve uzatmadan hemen hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Tekrar videomuza hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Turaç. Bu biraz önce de anlattığım gibi Solana ağını baştan eğer girecekseniz yani bilmiyorsanız bu ağ hakkında bir bilgi ya da bu ağda işlem yapıyorsanız ama detaylara çok fazla hakim değilseniz bu video tam size göre, hiçbir adımını atlamadan sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Birinci adım ile hemen hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Merkeziyetsiz tarafta en önemli sorunlardan biri güvenlik olabilir. Paranızı attığınız cüzdanlarda, merkeziyetsiz cüzdanlarda bir muhatap bulma ihtimaliniz çok düşük merkezi borsalara göre ve güvenlik ihlalleri de çok fazla yaşanabiliyor bu tarafta. Bunun için güvenli olan sitelerden, cüzdanlardan haricinde pek bir kaynak kullanmanızı ben önermiyorum. Kullanabilirsiniz tabii ki ama cüzdanınızı bağlamanızı buraya önermiyorum. En fazla kullanılan Solana üzerinde cüzdan Phantom cüzdan. Phantom cüzdanı biraz sonra indireceğiz ve nasıl para atıldığına da hızlı bir şekilde bakacağız. Eğer buraları biliyorsanız ilk 1-2 maddeyi atlayabilirsiniz. Bunlar da yeni kullanıcılar için olacak. Dediğim gibi eğer Solana tarafında işlem yapacaksanız Phantom, Solflare ve Backpack cüzdanlarını kullanabilirsiniz. Bunun haricindeki cüzdanları pek önermiyorum. Bu 3 cüzdanda Solana tarafında kullanılan en bilindik 3 cüzdan. Bunlarda sorun yaşama ihtimaliniz çok düşük olacaktır. Kendiniz bir hata yapmadınız veya bu sistemler hacklenmediği sürece şu ana kadar da hiçbirinde böyle bir sıkıntı çıkmadı. O yüzden dediğimiz gibi birinci adımımız güvenlik. Güvenlik için cüzdanımızı kullanacağımız, biraz sonra da göreceğimiz DEX yani merkeziyetsiz exchange, yani merkeziyetsiz borsalar haricinde pek bir yere bağlamıyoruz ve güvenli olduğuna emin olduğumuz yerlere cüzdanlarımızı bağlıyoruz. Bunlar haricindeki diğer cüzdan bağlama veya işte airdrop kazandınız buraya basın cüzdanınızı bağlayın gibi noktalardan uzak duruyoruz. Bu birinci madde. İkinci madde olarak hemen hızlı bir şekilde cüzdan kurulumuna geçelim. Ben burada Phantom üzerinden örnek göstereceğim. Dediğim gibi Backpack veya Solflare'da kullanabilirsiniz bu cüzdanlar. Geldim buraya, sitesine girdim. Siteyi de biz açıklama kısmına aşağı bırakacağız. Oradan ulaşabilirsiniz. İndir diyoruz. İndir diyorum. Uzantıyı ekle diyorum. Uzantı eklenir eklenmez beni bu sayfa karşılıyor. Burada yeni bir cüzdan oluşturmak mı istiyorsunuz? Zaten bir cüzdanın var mı diyor. Biz sıfırdan anlatacağız. Yeni bir cüzdan kuruyoruz. İsterseniz burada e-postanıza devam edip buradaki Google veya Apple kimliğinizle buraya bir cüzdan açabilirsiniz. İsterseniz de direkt 12 kelimenizi alarak devam edebilirsiniz. Bir şifre istiyor benden. Hemen şifremi yazıyorum ve hizmet koşullarını kabul ederek devam et diyorum. Devam et dedikten sonra bunlar sizin gizli kurtarma tümceciğiniz oluyor. Bunları kaydedip dijital olmayan bir ortamda saklamanızı öneriyoruz. Bir kağıda yazarsınız, bir kasanız vardır evde, oraya koyarsınız. Güvenli bulduğunuz bir alan vardır, oraya koyarsınız. Bunlar sizin cüzdanınızın kelimeleri. Biri buna eğer erişirse cüzdanınızın hakimiyetini tamamen alacaktır. O yüzden bunları korumaya özen gösterin diyoruz. Evet, kaydettim dedikten sonra burada SS alabilirsiniz. Fotoğrafını çekebilirsiniz. Dediğim gibi bir kağıda yazabilirsiniz. Daha sonra buradaki kaydettiğim seçeneğine tıklayarak devam et diyorum. Ve işlem bu kadar basit aslında. Gördüğünüz gibi Phantom cüzdanım indi. Hemen şifremi yazarak burada Phantom cüzdanıma erişim sağlayabiliyorum. Peki buraya para nasıl göndereceğiz? Burada al kısmı var. Al'a basıyoruz. Burada benim adresim çıktı Solana üzerinde. Bunu kopyalıyorum. Kopyaladım. Herhangi bir merkezi borsadan, Binance üzerinden ya da diğer borsalar üzerinden Solana'yı seçip, A olarak da Solana'yı seçip ve bu Solana adresinize yolladığınız zaman Phantom cüzdanınıza Solana'larınız düşecektir. Cüzdan oluşturma ve para atma kısımlarına da baktık. Şimdi DEX'lere yani işlem yapacağımız platformlara bir bakalım. Merkeziyetsiz borsa olarak Solana üzerinde 2 adet borsa kullanıyorum ben. Birincisi Raydium. Raydium'a geldik. Burada Connect Wallet diye görünüyor zaten. Buraya tıklıyoruz. Ve daha sonra hangi cüzdan üzerinde işlem yapmak istediğimizi soruyor. Biz Phantom kullanıyoruz. Buna basıyoruz ve cüzdandan bir onay vererek buraya cüzdanımızı bağlıyoruz. Bağladıktan sonra burada üst kısım vereceğiniz, alt kısımda da alacağınız token'ı ifade ediyor. Şu an dolarla değiştireceğim göstermek için. Üst kısımdan Solana'yı seçiyorum. 0.1 Solana'mı ben dolara çevirmek istiyorum. Burada swap çıkıyor zaten, hemen swap'a basıyorum. Ve onayla diyerek gördüğünüz gibi burada swap çıktı. Gördüğünüz gibi swap onaylandı diye yazdı bana. Benim şu kısımda da gördüğünüz gibi 0.1 Solana'm 23.81 dolara değiştirildi. Artık ben istersem şunda da bu arada yerlerini değiştirebiliyoruz. Buraya dolara gelip tekrar işte bunu Solana yapmak istiyorsam basıp bunu Solana'ya çevirebiliyorum. Raydium'da swap işlemlerini bu şekilde yapabilirsiniz. Gelip buraya aynı şekilde Solana'yı seçtiniz. Bir önceki videoyu kesinlikle izleyin. Orada nasıl kontrat adreslerini alacağınızı falan da gösteriyoruz. Buraya geldiniz.
kontrat adresini şuraya yapıştırıyorsunuz. Onu da deneyelim. Herhangi bir token üzerinden tek. Geldik buraya. Dex screen üzerinden random rastgele bir token'ı aldık. Buraya yapıştırdık. Gördüğünüz gibi yapıştırdığınız anda burada add token diye çıkıyor. Buna basıyorsunuz ve tıkladığınız zaman atıyorum 0.1 Solana karşılığında ne kadar alacağınız da burada görünüyor. Yine swap yapıp buradan onaylayarak isterseniz tokenları da bu şekilde alabilirsiniz. Bir diğer DEX yani swap platformu da Jupiter. Jupiter'e de geliyoruz. Burada Connect Wallet diyoruz. Cüzdanımızı seçerek hızlı bir şekilde cüzdanımızı bağlıyoruz. Cüzdanı bağladıktan sonra burada da aslında çalışma prensibi olarak aynı. Yine 0.1 Solana diyelim. Yine ben dolarla değiştireceğim. Burada sadece swap işlemini göstermek için 0.1 Solana'yı seçtim. Karşılığında yeniden benim kaç dolar alacağım görünüyor. Swap'a basıyorum. Ve burada onaylaya bastığım anda gördüğünüz gibi şurada hemen onaylandı diye yazıyor zaten. Tekrar ben burada da bu şekilde hızlı bir şekilde işlemi yapabiliyorum. Dediğim gibi bu Solana üzerinde en fazla kullanılan iki DEX platformu Jupiter ve Raydium. Sizin de bunların dışına çıkmanıza gerek olduğunu ben düşünmüyorum. Buradan bütün token alım satımlarınızı hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. İşin teknik kısımlarına baktık aslında. Nasıl para yollayacağız, nasıl cüzdan açacağız, nasıl işlem yapacağız bunlara baktık. Solana tarafında hız da oldukça önemli. Bunun için de size kripto kurdu olarak geliştirdiğimiz 2 adet Telegram botu bulunuyor. Bunlardan birisi alım satım yapmanıza yarıyor. Bununla ilgili kanalda da 3 adet video var. İsterseniz bunları izleyerek de kendinizi pekiştirebilirsiniz. Bir diğeri de daha yeni çıkarttığımız Quick Program Bot. Bu da size Solana üzerinde 100 Solana ve üzeri işlem yapan balina cüzdanlarını, büyük cüzdanların işlemlerini size gösteren bir bot. Bunlara bakalım isterseniz. Öncelikle Quick Program Bot'tan başlayalım. Burada gördüğünüz gibi sürekli 100 Solana ve üzeri işlem yaptığında birisi burada mesela alış, orta büyük işlem, işte token'ın ismi, hangi token'da işlem yapıldı, ne kadar Solana'lık bir işlem yapıldı, token'ın adresi, işlem yapanın adresi ve son 5 dakikada o token üzerinde dönen hacmi bize gösteriyor. Burada da istersek basarak direkt adreslerine gidebiliyoruz. Mesela burada Dex Screener adresine bastım. Aç dedim ve bastığım anda burada gördüğünüz gibi o token üzerindeki Dex Screener bilgilerine ben anında ulaşabiliyorum burada. Peki bu bot bizim ne işimize yarar? Dediğim gibi burada balinaların işlemlerini ve yüksek tutarlarda işlem yapanların işlemlerini burada gördüğümüz için bu bizi her zaman bir adım öne taşıyor. Buradaki balinaların işlem hareketlerine bakarak o cüzdanlardan güzel cüzdanlar bulabiliyoruz. Karlı cüzdanları takip edebiliyoruz. Ne tarafta ilgi var, ne tarafta ilgi azalıyor, bunları hızlı bir şekilde görebiliyoruz. Bunların tüm verilerine anlık saniyesinde işlem yapıldığı anda buraya düşüyor ve biz de buradan bunları kontrol ederek her zaman kendimizi bir adım öne taşıyoruz. Bu Quick Program Bot'un belli bir ücreti bulunuyor. Bu botun gerekli maliyetleri olduğu için bu ücretsiz bir bot değil. Bunda aylık 10 dolar vererek hızlı bir şekilde buraya ulaşım sağlayabilirsiniz ve bu verilere anında ulaşabilirsiniz. Açıklamalar kısmına onun da videosunu bırakacağız. Oradan videoyu izleyerek nasıl ödeme yapabileceğinize ve nasıl bu bota ulaşabileceğinize bakabilirsiniz. Bir diğer botumuz da Crypto Quick Solana bot. Bu bot üzerinde de alım, satım, copy trade, limit order gibi özelliklerin hepsi bulunuyor. Hepsi son derece hızlı, son derece ucuz, son derece piyasada bulamayacağınız birçok özelliğe sahip. O yüzden işlemlerinizde bu botu kullanmanızı da özellikle tavsiye ediyorum. Solana'da hız çok önemli bir şey. Çünkü anında bir token 50x, 100x, 10x, 5x gibi kar potansiyellerine ulaşabiliyor. Bunları DEX'ler üzerinden yaptığımız zaman kaybedebiliyoruz. Bu şekilde oluşturduğumuz bot sayesinde saniyesinde işlem alabiliyorsunuz. Bu da sizi diğer kullanıcılara göre çok fazla öne taşıyor. Bunu da dediğim gibi kanalda 3 adet öğretici şekilde videosu bulunuyor. Bunları izleyerek kendinizi bu alanda da pekiştirebilirsiniz ve burada işlem yapabilirsiniz diyelim. Dediğim gibi işin teknik kısmının büyük oranda atlattık. Alıma baktık, satıma baktık, botlara baktık, DEX'lere baktık, cüzdan kurulumlarına baktık. Bunları gerimizde bıraktık. Artık burada işlem yapabilir bir konuma geldik. Şimdi biraz daha sözel kısma, biraz daha sohbetvari olan kısma geçtik aslında. Burada İlk 4 maddeyi sizle sıraladım. Şimdi 6 maddemiz var. Bunlar biraz daha sözlü, dediğim gibi sohbet havasında olacak maddeler. Bunlardan ilki bu videodan önce izlediğiniz videoda nasıl 100x proje bulunur isimli bir videoydu. Orada nasıl proje bulacağınızı detaylı bir şekilde anlattık. Ama 5. maddemiz aslında bu. Bir projeyi gördüğünüz çok erkenden fark ettiniz. Yakaladığınız projede çok erkensiniz. Çok güveniyorsunuz. Bu şekilde olsa dahi tüm paranızda hiçbir zaman işlem yapmamanız gerekiyor. Her zaman oluşturduğunuz stratejiye bağlı kalmanız gerekiyor. Çünkü siz buna ne kadar çok güveniyor olursanız olun, burada da Solana ağına girdiğiniz zaman fark edeceksiniz zaten. 1000 projeden, 2000, 3000, 4000 projeden gün sonunda kalan proje sayısı 1 ya da 2 oluyor. Siz bir proje gördünüz.
buna yatırım yaptınız ama bu istediğiniz gibi çıkmadı ya da aynı anda aynı projeden 3-4 tane çıktı. Bunun siz evet bu dediniz, aldınız, aslında diğeri tuttu, diğeri ilkti, o gitti ya da ona daha fazla bir destek geldi, o yükseldi. Burada bütün paranızı kaybedebilirsiniz. O yüzden her zaman riskinizi almaya özen gösterin. Hiçbir zaman tüm paranızla işlem yapmayın. Bu 5. maddemizdi. 6. maddemizde aslında bununla biraz paralel bir madde, strateji. Burada da strateji işte 100x, 200x gibi şeyler olduğu gibi bu piyasada 5 dakikada 10 dakikada 100x'ler, 200x'ler, 300x'ler havada uçuştuğu gibi saniyesinde rug pull, yani bütün paranızı kaybetme ihtimaliniz de her zaman masada. Burada da belli bir strateji oluşturmanız gerekiyor kendinize. Mesela işte 2x'te ya da 3x'te 4x'te ben ana paramı çıkarayım. 2x'te, 3x'te, 4x'te, 5x'te, 10x'te işte ben hedefimi koydum. Bu projeden işte ana paramı aldım. Benim hedefim burada 5x, 10x. Ben işte 10x'te biraz daha kar alacağım. İşte 15x oldu, biraz daha kar alacağım diyerek strateji oluşturun kendinize. Bunu da tabii ki arka planda kendi araştırmalarınızla yapmanız gerekiyor. Kendiniz bir strateji oluşturmanız gerekiyor. Bunun çerçevesinde her zaman buna sadık kalın. Çünkü ne zaman sadık kalmadığınız zaman çok fazla zarara uğradığınızı göreceksiniz. Bu da aslında az önce anlattığım maddeyle paralel. Her zaman stratejinize sadık kalın ve bunu esnetme payını çok düşük tutun diyorum. Bu da 6. maddemizde. 7. maddemiz veriler en büyük dostunuzdur. Bu ne demek peki? Burada da işin içine araştırma kısmı giriyor aslında. Veriler en büyük dostunuz. O token'ın holder sayısı, o token'ın hacmi, o token'ın maker'sı, o token'ın da üzerinde işlem yapan kişi sayısı, o token üzerinde dönen işlem sayısı, ne kadar satış olmuş, ne kadar alış olmuş, bunların hacimsel yüzdeliği. Veriler her zaman en iyi arkadaşınız bu piyasada. Eğer verisine güvenmediğiniz bir şey varsa o token'dan her zaman uzak durmanız gerekiyor. Burada kendi araştırmanız çok önemli. Her zaman araştırmanızı sonuna kadar yaparak verisine tamamen güvendiğiniz token'lara, gerçekten ilgi olduğunu düşündüğünüz projelere yatırım yapın. Bu yatırım yaparken de riskinizi almayı hiçbir zaman unutmayın. 8. maddemizde Twitter veya diğer sosyal medya platformları, işte Telegram grupları, Telegram ücretli grupları, Twitter grupları, işte Discord grupları. Bu tarz gruplarda her gördüğünüz şeye atlamayın. Bunu da bir önceki söylediğim maddeyle yine birleştirin. Veriler her zaman en iyi dostunuzdur bu piyasada. Orada gördüğünüz bir şey görmüş olabilirsiniz. Siz bir şey atlamış olabilirsiniz. Onun sayesinde görmüş olabilirsiniz. Ama biri paylaştı diye bu o token'ı 100 milyon, 200 milyon, işte 100x, 200x yapacak anlamına gelmiyor. Her zaman verileri kendinizde takip edin. Eğer gerçekten bunu kendiniz mantıklı bulursanız, evet bu benim kafama yattı, bununla bir yükseliş gerçekleşebilir diyorsanız o zaman aksiyon almanız gerekiyor. Bu da 8. kuralımızda. 9. kuralımızda her zaman bir hype, eğer hype kovalıyorsanız bu piyasada, dediğim gibi bir önceki videoda da nasıl hype bulabileceğinize dair rehber niteliğinde bir video hazırladık. Burada her zaman ilkini bulmaya özenin. Bu ne demek? Mesela Goat çıktı, dediğimiz gibi Goat yapay zeka tarafında bir hype başlattı. Bunun ilk başlatan proje Goat'tı. O dönemden bahsediyorum. Tabii ki daha önceki dönemlerde AI hype'ındaki mimler çıktı. Daha önce de çıktı. Ama o dönemde bu hype'ı başlatan Goat'tı. Goat'a hani illa çıkışında işte 10.000 market cap'te, 20.000'de, 100.000'de, 150.000'de bulmanıza gerek yok. Eğer böyle bir hype başlıyorsa Goat 5 milyon olsun, 10 milyon olsun, her zaman ilki daha fazla gidecektir. Peşinden projeler çıkıyorsa bu her zaman ilkini destekleyecektir. İlkini pushlamaya, ittirmeye, yani yüksek market cap'e ulaşmasına daha fazla olanak sağlayacaktır. O yüzden ben bunu işte Goat'ı tamamen örnek veriyorum bu arada. Goat'ı 100.000 market cap'ten, 200.000'den yakalayamadım. X-Coin çıkmış bu 100.000, 200.000 market cap'te, ben gideyim bunu alayım demeyin. Burada her zaman peşinden çıkan, o metada çıkan tokenlar ilk çıkanı destekleyecek ve onun yükselmesine daha fazla sağlayacaktır. Bunu da unutmayın. Ve son olarak geldik 10. maddeye. Bu 10. madde aslında önemli, çok önemli bir madde. Burada para kazandıkça, her insanda olduğu gibi bu insan psikolojisinde böyledir, risk iştahınız artacaktır. Bu ne demek? Bir Solana ile başladınız buraya. İşlem yaptınız, başarılı oldunuz. Bir Solana'nız oldu, 10 Solana. 10 Solana'nın şu an ne kadar? 2500 dolar yaklaşık olarak bir para ediyor. 2500 dolar yüksek bir para. Ama siz buraya ne kadarla başladınız? 250 dolarla. Şimdi kafada insanda şey oluyor. Tamam, 250 dolarla başladım zaten. 2500 dolar oldu. Benim buraya yatırdığım para işte 250 dolardı. Kaybetsem de zaten 250 dolar kaybetmiş olacağım. Karımdan gidecek. Böyle düşünmeyin hiçbir zaman. Bu piyasanın tersi çok kötüdür. Özellikle meme coin tarafında tersi çok kötüdür.
Bir günde %90, %80, %70 düşüşler görebilirsiniz. Belki %100 tamamen raglandığınızı görebilirsiniz. Burada eğer bir para kazanıyorsanız, belli bir strateji oluşturduysanız yavaş yavaş dışarıda para çıkartmayı unutmayın. Evet, şu an bir hype var. Şu an Solana hype'ı var. Yarın belki başka bir ADA hype olacak. Belki aylarca daha Solana hype'ı devam edecek. Ama şunu unutmayın. Hiçbir boğa, hiçbir hype sonsuza kadar sürmüyor. Ve bunun ne zaman biteceğini siz de fark edemeyeceksiniz. O yüzden o noktada bütün paranızı içeride kalmaktansa yavaş yavaş kar ettikçe kar realize etmeyi hiçbir zaman unutmayın. Risk iştahınızı her zaman stabil tutmaya önem gösterin diyorum. Bu da 10. maddemizdi. Bu video bu kadardı. Burada elimden geldiğince belli bir madde sıralamasıyla size dikkat etmeniz gereken noktaları söyledim. Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur herkes için. Umarım herkes bu noktalara önem gösterir. Evet, yazılı olarak baktığınızda bu çok kolay gibi durabiliyor. Tam 10 madde var, bunlara uyarsam iyi diyebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi insan psikolojisi bunları çiğnemeye çok müsait. Özellikle para kazandığı ya da para kaybettiği dönemlerde oluyor. Bunları her zaman hayatınızın bir köşesine koyun. Bir yerden girip bir yerden çıkmasın diye düşünüyorum ben. İzleyen herkese tekrar teşekkürler. İyi günler.